Bakın arkadaşlar, şöyle gösteriyorum. Güneş de geldi. Yufkamın şu güneşte inceliğini bir görün. Muhteşem. Orijinal hakiki Sarıyer böreğinin tüm püf noktalarıyla anlatarak sizler için hazırladım. İstanbul Sarıyer'i evinize getirdim. Orijinal efsane Sarıyer böreğimi sizler için hazırladım. Şimdi arkadaşlar şöyle sizin için bir böreğimi alıp şöyle koymak istiyorum. Ve sırtını da göstermek istiyorum. Biraz çok sıcak, zorlanacağım. Bakar mısınız arkadaşlar şu güzelliği? Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Tam Sarıyer böreği oldu. Sizin için şimdi keseceğim. Evet arkadaşlar, sizler için hazırlamış olduğum Sarıyer böreğim bu şekilde. Bakınız nasıl pul pul dökülüyor. İşte böyle pul pul dökülürse bu Sarıyer böreğidir. Merhaba arkadaşlar, Senlerin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere benim kendi sevdiğim böreği yapıyorum. Sarıyer böreği yapıyorum ama Sarıyer böreğinin sizlere tam orijinalini yapıyorum. İstanbul'a her gidişimde orijinal Sarıyer börekçim var. Orada yerim. Tarifimi de detayıyla biliyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Bunun için öncelikle 500 gram kıymam var. 500 gram da kuru soğanım var. Sarıyer böreğinin özelliği kıyma kadar soğanı eşit olacak. İkisi birbirine eşit olacak. Ayrı tavalarda kavrulacak. Olmazsa olmazı kuş üzümü bu şekilde biraz ılık suyla ıslattım kabarması için. Kuş üzümü, çam fıstığım var. Olmazsa olmazı değerli baharatlarım var. Şimdi kıymamı 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile öncelikle ayrı tavada kavuracağım. Şöyle arkadaşlar. Tekrar şöyle yapıyoruz bakın. 3 kere de böyle yapınca şimdi tekrar şu şekilde bakın keserseniz çok güzel soğanı doğramış olursunuz. Bakın tereyağımı erittim. Şimdi biraz ılıyınca tülbentten süzeceğim. Sade yağ yapacağım. Şu üzerindeki beyazları istemiyoruz. Bunlar ayranı oluyor. Böreğimizde kararma yapabilir. Şimdi güzelce kıymamı kavuruyorum. Kıyma kavruldu arkadaşlar. Kıvam bu şekilde olacak. Çok koyu yapmayın kıymanız. Şimdi arkadaşlar şu kavrulma yeter bakınız. Daha fazla kavurmayınız. Bu hazır. 1 2 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. Ve soğanlarımı kısık ateşte karamelize olana kadar kavuruyorum. Soğanımız yumuşadı. Fakat karamelize olmadı. Bu aşamada ne yapıyoruz? 2 yemek kaşığı çam fıstığımızı ilave ediyoruz ve kavrulmaya devam ediyor. Bu aşamada çam fıstıklarımız da kavruluyor. 7 şöyle şu bardakla arkadaşlar 200 mililitrelik bardakla unumu eledim. Unum baklavalık un. Bu çok önemli. Kolay açılması için. 1 tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Ve öncelikle 1 bardak suyumu ilave ediyorum. İkinci su bardağı. Şimdi 2 bardak suyu yedireceğim. Daha sonra masada devam edeceğim arkadaşlar. 1 bardak su daha ilave ediyorum. Hemen ellerimi sokmuyorum da biraz bu şekilde cam kapta karıştırdıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Yarım su bardağından suyumu ilave edip hamurumu toparlıyorum. Arkadaşlar bakın hamurumu toparladım. Daha sonra alıyoruz, veriyoruz bu şekilde. Alıyoruz, veriyoruz. Bu şekilde yediriyoruz. Unu güzelce bakınız sakız gibi
hamur olacak şimdi. Bu şekilde al ver şeklinde 5 dakika yoğuruyoruz. Şu şekilde bakın arkadaşlar, artık hamurumuz toparlandı. 5 dakika yoğurdum. Lokum gibi bir hamurumuz oldu. Orta sertlikte bir hamurum var. Şimdi şöyle kabıma alıyorum. Üzerini örtüyorum. Bir 20 dakika dinlenecek, kendine gelecek. Hava almaması gerekiyor bu aşamada. Soğanımız, fıstıklarımız kavruldu. İçerisine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Yıkamış olduğum üzümleri ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şimdi baharatlarını veriyorum. Yarım çay kaşığı tarçınım var. Yarım çay kaşığı karabiberim. Bir çay kaşığı yeni baharım var. Bu çok önemli. Ve hepsini birlikte güzelce karıştırıyorum. Baharatların soğanı geçmesi için 1 dakika kavuruyorum. Soğanımız hazır, baharatlarımız. Şimdi kıymamızı artık içerisine bırakıyoruz. Kıymayla birlikte soğanları da 1 dakika kavuruyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Kavurmuş olduğum kıymayı bir cam kaba alıyorum. Soğuması için bekliyorum. Çünkü bu kıymanın mutlaka böreğimizi içerisine koymadan önce soğuk olması gerekiyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Size ben Sarıyer böreğinin orijinal iç malzemesini hazırladım. Bu kıymalı börek değil, Sarıyer böreği. Şöyle sade yağımızdan biraz alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Dinlenmiş olan hamurumu alıyorum. Bakın çok güzel dinlendi. Şu elime de biraz yağ sürüyorum. Artık bu aşamada arkadaşlar un kullanmıyoruz kesinlikle. Ortadan şöyle ikiye kesiyorum. Daha sonra bu şekilde kesiyorum. Kestiğim her parçayı böyle bir toparlıyorum. Bakın kaymak gibi bir hamurumuz oldu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şimdi bunu böyle bir toparlıyorum. Arkadaşlar bezelerimiz porselen bebek gibi yüzü. Hamurumuzun kıvamı o kadar güzel oldu ki üstü porselen bebek gibi. Şimdi açmayı gösteriyorum size. Evet arkadaşlar, şu şekilde yaparak açabilirsiniz. Yağın içinde bekleyeceği için demlenecek yağda. Ondan sonraki aşamamız artık elimizle. Açma işlemi işte bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar kullanacaksınız. Başka değil. Şöyle yağlıyorum. Tekrar ilave ediyorum. Bu şekilde tüm bezelerimi yağlıyorum. Tepsimize bırakıyoruz. Her katını yağ sürerek 6 tane bezemizi yağlıyoruz. 6. hamurum. Şimdi üzerine kapatıyorum arkadaşlar. Bir 20 dakika dinlendiriyorum. Tereyağında hamur biraz çürüyecek. Açımı da çok kolay olacak. Şu şekilde de bastırabilirsiniz tereyağını iyice içine çekmesi için, bakın. Şimdi güzelce üzerine örtüyorum. 20 dakika dinleniyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Hamurumuz ne kadar güzel oldu. 15 dakika dinlendirdim. Şimdi artık alıyorum. Şöyle masama bırakıyorum. Kenarlarını önce arkadaşlar. Çok az bu şekilde bakın. İnceltiyorum. Bir de aldık. Şu elimizin sırtını koyarsak arkadaşlar yırtılma az oluyor. Bu şekilde yaparsanız garanti oluyor. Gerçi yırtılmış da hiç önemli değil çünkü sarılacak. Bakın oklava yok, merdane yok. Bu tarif bu şekilde hamur açmak, hem ağızda bu pul pul dağılıyor hem de bakın hiç o kadar kolay, hiç emek harcamadan, yalnız masanın etrafında dönmeniz gerekiyor. Bakınız şu güzelliğe, elim bu kadar görünüyor.
Şuna bakın. Hemen yapıştırıyorum. Açtığım yeri masaya yapıştırıyorum. Tekrar geri geliyor çünkü yağlı hamur. Akşam güneşi de başladı. Şöyle yapıştırıyorum. Masada yağlandığı için kayıyor, kayma yapıyor. Açabildiğiniz kadar açın ki ağızda pul pul yerken dağılsın. Arkadaşlar bakar mısınız? Şu elimi nasıl alyansım görünüyor. O kadar ince bakınız. İpek ipek oldu hamurumuz. Şu güzellik. Yalnız çok ince olduğu için arkadaşlar ben bir şöyle bir kıvırıyorum. Çünkü kıyma parçalar hamuru. Onun için mutlaka şu kıvırma işlemini yapın. Şurasını açacağım. Şu şekilde. Çok ince olduğu için arkadaşlar şu kenarlarını da böyle hafif kıvırın. Çok hafif. Yoksa kıyma şeyin üzerine çıkıyor. Hamurun üzerine çıkıyor. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şu kıymanın güzelliğine bakın. Sarıyer böreği olduğu için içerisine fıstık ve üzüm girdi. Bu kıymalı börek değil arkadaşlar. Şimdi sarıyoruz. Çok da sıkmayın arkadaşlar ki bu kabarsın böreğimiz. Yoksa şey olur, ince olur börek. Tekrar şurayı kapatayım. Şu güzelliğe bakın nasıl kabarıyor. Şöyle çekeyim. Şu şekilde hazır. Dilerseniz bu şekilde koyabilirsiniz. Fakat orijinali böyle olduğu için ben bu şekilde tercih ediyorum. Şöyle bırakıyorum arkadaşlar. Ben 2 tepside pişireceğim ki şey olsun, güzelce kızarsın diye. Bir kaşık yedim arkadaşlar. O kadar lezzetli ki hamurumuzu. Şurası fazla oldu. Şuraya alıyorum. Sıkmadan sarıyoruz. Bakar mısınız? Şu güzelliğe. Bu tarifim hem kolay arkadaşlar. Bakın hiç oklava ben açmayla uğraşmıyorsunuz. Bu kadar kolay. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Bu muhteşem tarifi sizlere öneriyorum. Şu şekilde de koyabilirsiniz bakın. Çok güzel oluyor ama orijinalinde böyle olduğu için ben şöyle kenara çekeyim görmeniz için. Bu şekilde orijinali. 1 dakikada bir yufka açılıyor arkadaşlar. 1 dakika sürmüyor. Hemen. Bakın arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Güneş de geldi. Yufkamın şu güneşte inceliğini bir görün. Vermiş olduğum ölçüden 2 tepsi 6 adet. Şimdi 180 derece fansız fırında. Fan açmayın arkadaşlar çünkü bu çiğ hamur olduğu için içi hamur kalır. Yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Şimdi kalan tereyağından da tepside kalanları da üzerine böyle bolca tereyağını sürdüm. Aynı şekilde buna da tereyağıyla bolca yağladım. Hiç fırça kullanmıyorum çünkü zaten elimle açtığım için arkadaşlar böyle kolaycacık sürüverdim. Şimdi pişme aşaması. Evet arkadaşlar bu efsane İstanbul Sarıyer böreğini sizler için hazırladım. Lütfen bu orijinal tarifimi deneyiniz. Şimdi 1-2 dakika sonra fırından çıkarıyorum. Tam kızarmalarını bekliyorum. Bakar mısınız şu güzelliğe? İstanbul'u, Sarıyer'i sizin ayağınıza getirdim arkadaşlar. Bu da 2. tepsi arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen Servin'in Mutfağı'na abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Servin'in bu güzel tarifini deneyin. Şimdi sizler için arkadaşlar tadım aşaması.
Şimdi arkadaşlar şöyle sizin için bir böreğimi alıp şöyle koymak istiyorum. Ve sırtını da göstermek istiyorum. Biraz çok sıcak, zorlanacağım. Bakar mısınız arkadaşlar şu güzelliği? Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Tam Sarıyer böreği oldu. Sizin için şimdi keseceğim. Evet arkadaşlar, sizler için hazırlamış olduğum Sarıyer böreğim bu şekilde. Bakınız nasıl pul pul dökülüyor. İşte böyle pul pul dökülürse bu Sarıyer böreğidir. Şimdi sizin için ben bir sırtını da göstermek istiyorum. Bakınız böreğimiz nasıl pul pul dökülüyor. Şimdi tadım aşaması ve kesiyorum sizin için. Tam Sarıyer böreği bu şekilde olur. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bakar mısınız arkadaşlar şu güzelliğe? Ben şimdi sizin için yiyorum arkadaşlar. Aman Allah'ım. Olamaz böyle bir lezzet. Muhteşem. Deneyecek olan herkese öneriyorum arkadaşlar. Şunları şöyle alıyorum. Ağzıma oturtuyorum. Süper. Hepinize afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, İstanbul Sarıyer böreğim bitti. Sizi Sarıyer'e evinize getirdim.